Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte yine çok sevilen bir çanta modelini çalışacağız. Çanta yapımında rafya iplik kullandım arkadaşlar. Kağıt iplik de kullanabilirsiniz. Rafya ipliğin dokusu biraz daha yumuşak. Bakın şöyle göstereyim. İthal bir rafya iplik. Böyle bu şekilde tuhafiyelerde bobinli halde satılıyor. Herhangi bir markaya ait değil arkadaşlar. Direkt ben o bobinlerden alarak kullandım. Dilerseniz kağıt iplikte kullanabilirsiniz. 200 gram kadar rafya ipliğimiz tamamıyla yetiyor arkadaşlar. Bakın 200 gramdan kalan elimdeki rafya ipliğim bu kadar. Hem çanta sapımıza hem de çantanın kendisi için 200 gram rafya iplik yeterli oluyor. Tığ numarası olarak şöyle göstereyim. 3 milim tığ kullandım. Çantamızın yapımına öncelikle arkadaşlar taban kısmından yaparak başlıyoruz. Taban kısmını yaptıktan sonra çantamızın duvar kısmını örmeye başlıyoruz. Çantamızın tabanında sık iğneler, duvar kısmında yarım trabzanlar, üçgen modelimizde de sık iğneler, yarım trabzanlar ve ikili trabzan kullanarak örüyoruz. Çantamızın ön kısmında bir üçgen modelimiz var büyükçe. Arka kısmında yok arkadaşlar. En son bitişi yine yarım trabzanlar yaparak bitiriyoruz. Çantamızın sap kısmında sık iğneler kullanarak yaptık. Şimdi gidelim çantamızın ölçülerine. Çantamızın taban ölçüsü boy olarak 24 santim. En olarak 8 santim. Çantamızın duvar kısmının ölçüsü 23 santim boy. Ortalama olarak şöyle 22-23 santimde en arkadaşlar. Çantamızın sap uzunluğu da ortalama olarak 57 santim. Çantamıza kolalama işlemi uyguladım. Sizler dilerseniz herhangi bir işlem yapmayabilirsiniz. Ben biraz daha çantanın böyle tok durmasını istedim arkadaşlar. Çünkü bu model böyle tok duran bir model. İçinde herhangi bir astarlama yapmadan kullanılacak olan bir model. Biraz daha şık model diyebiliriz. Tabi sizler dilerseniz astarlama da yapabilirsiniz. İçine bir kese tarzı bir astarlama yapıp koyabilirsiniz. Ama ben açıkçası böyle kullanmayı tercih edeceğim. O yüzden çantamın böyle daha sert ve tok durmasını istedim. Çantada bakın kolalama işlemi mevcut. Oldukça sert bir dokusu var. Kolalama işleminde videonun sonunda sizlerle anlattım. Genel olarak da kolalama işlemi şapkalarda ve çantalarda nasıl yapılır detaylı bir şekilde kanalımda anlattım arkadaşlar. Hem açıklamalar kısmına linkini bırakacağım hem de şimdi şu anda üst kısma bir bağlantı linki bırakacağım. Oradan tıklayarak kolalama işlemini nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Evet, malzemelerimizi saydık, ölçüleri verdik. Şimdi çantamızı detaylı bir şekilde nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Çanta yapımına geçmeden önce sizden de bir ricam, hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoyu da bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz buyurun çanta yapımına geçelim. Öncelikle taban yapımıyla başlayacağız. Taban yapımı için zincir çekerek başlayacağım. Öncelikle bir tane kilit işlemini yapıyorum. Kilit işlemini yaptıktan sonra zincir çekmeye başlıyorum. 27 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 26 ve 27. Evet arkadaşlar, 27 adet zincir çektim. Hemen burada çektiğim zincirimin de size ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle zincirimin ölçüsü yaklaşık olarak 21 santim. Devam ediyorum. Şimdi bu noktada arkadaşlar örgümün arka kısmında kalan ilmekleri alarak öreceğim. Bakın şunlara batacağım. Eğer bakın direkt şöyle buna batarsanız taban kısmınızdaki zincirin ortasında açıklık olur. O yüzden tabanlara başlarken arkadaşlar teknik olarak zincirimin arkasındaki olan kısma batıyoruz. Bunu ilk sırada yapacağız. Şimdi bir tane zincirimi başlatıyorum. İkinci zincirimi bakın arka kısmında kalan ilmeğe batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi aynı noktaya iki tane daha sık iğne yapacağım. 2
ve 3. Yani arkadaşlar baştaki sık iğne ile birlikte toplamda başlangıçta 3 tane sık iğne birden yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Diğer zincirimin bakın arkasındaki lobu alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirin arka kısmında kalan loblara, ilmeklere sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bakın normalde buraya batıyoruz ama taban yapımında boşluklar olmaması adına arkadaki ilmeğe batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir tane zincirimin arka ilmeği kalana kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ilk başladığım zincire 3 sık iğne yapmıştım. Daha sonra her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaptım. Bir tane ilmeğim, zincirimde bir tane ilmeğim kalana kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yaptım. Toplamda şuradaki 3 sık iğneden sonra arkadaşlar 25 adet sık iğne yaptık burada. Şimdi son kalan zincirimi bu sefer şöyle batacağım arkadaşlar. Buraya dikkat. Buraya 3 sık iğne birden yapıyorum. 1 2 ve 3. Bakın böylelikle baştaki ve sondaki zincirlere 3'er tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Zincirimin kalan diğer yarısından devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu noktada bakın şuradaki her bir boşluğa, yani sık iğnelerin karşılığındaki gelen ilmeğin boşluğuna arkadaşlar sık iğne yaparak devam edeceğim. Evet, bakın şuradaki 3 arttırmadan sonra şuradaki 3 arttırmalı kısma gelene kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak toplamda şu noktalarda 25 adet sık iğne yapmış olacağım. Bakın bir taraftan da bu ilmeğimi de içerisinden yürütüyorum. Böylelikle ipliğim de gizlenmiş oluyor. Evet arkadaşlar bakın son ilmeği de sık iğne yaptım ve şu noktada hatırlayalım, başlangıçtaki 3 tane arttırma yaptığım kısma geldim. Dikkat, burada arkadaşlar direkt bakın ilk sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum yine buraya. Herhangi bir ilmek kaydırma yapmayacağım. Spiral bir şekilde gideceğim. Yalnız burada dikkat etmeniz istediğim bir nokta var. Mutlaka böyle elinizde ya ilmek belirleyiciler olsun ya da iplikler olsun. Çünkü arttırmaları yaparken bu ilmek belirleyicilerden yararlanacağız taban yapımında. Şimdi ilk noktaya arkadaşlar bir tane ilmek belirleyicimi koyuyorum. Ve şimdi bu noktada bakın bir tane sık iğne yapmıştım. İkinci sırama başlarken. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Evet, 2 tane arttırma yaptım bakın. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine aynı noktaya batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Böylece 3 tane ayrı ayrı arttırma yapmış olduk. Şimdi bu noktada bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine bir tane ilmek belirleyici takıyorum tam bu noktaya. Yani arttırmalarımı bitirdiğim noktaya. Bakın arttırmalar ilmek belirleyicilerin arasında kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki bir ilmeğe 3 tane sık iğne yaptığımız yer var ya, oraya kadar arkadaşlar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam edeceğim. Yani 25 adet sık iğne yapacağız. 25 adet sık iğnemizi yapalım. Daha sonra devam edelim. Evet bakın son arkadaşlar 25. sık iğnemi yapıyorum bu noktada. Şimdi bakın 3 tane arttırma yaptığım kısma geldim. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve hemen bir tane ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Bakın buradaki ilmek belirleyicinin iki ilmek belirleyici arasında 25 adet sık iğne olacak. Şimdi burada aynı battığım noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve böylece arttırma yapmış oluyorum.
Şimdi devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen bakın aynı ilmeğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece ikinci arttırmamı yaptım. Şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne ve aynı ilmeğe bir sık iğne daha. Bakın böylece 3 tane arttırma yapmış oldum. Şimdi yanındaki ilmeğe battım. Bir sık iğne yaptım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen bir ilmek belirleyici takıyorum tekrar buraya. Arttırmaları belli etmek adına. Şimdi pembe noktaya kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak öreceğim. Ve bakın bu ilmek belirleyicilerimin arasında sabit arkadaşlar 25 adet sık iğnemiz olacak. Evet, bakın ilmek belirleyicimin oraya geldim. Şimdi burada da bakın 2. sıramı bitirmiş oldum artık. Pembe ilmek belirleyicimin olduğu yer sıramın bitişi. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Yalnız hemen ilmek belirleyici tekrar yerine takıyorum. Şimdi arttırma yaptığım yerdeyim. Burada bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeği 2 tane yapıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne. Bir yanındakine 2 tane sık iğne birden. Yani bir tek bir çift yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan bakın bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tane daha. Bir tek, diğer yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne. Bakın burada da arttırmayı yapmış oldum. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar yerine takıyorum arkadaşlar. Çünkü arttırmalarımı ayırmam gerekiyor diğer sık iğnelerimden. Şimdi mavi ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Toplamda 25 adet sık iğne yapacağım. Mavi ilmek belirleyicinin oraya kadar. Evet, bakın bu noktada 25. sık iğnemi de yapıyorum. Ve tekrar arttırma yaptığım yere geldim. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar takıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Bir tek yani. Bu noktada çift yapıyorum arkadaşlar. Yani aynı ilmeği 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir tek, yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Bir tek sık iğne, yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Yani bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar edelim. Bakın ne yaptık? Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bu arttırma kısmını da tamamladık. Devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve arttırmaların olduğu kısmı ayırt edebilmem için tekrar ilmek belirleyiciyi bu noktaya takıyorum. Bu bize kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Şimdi bakın pembe noktaya gelene kadar her bir ilmeği bir sık iğne yapacağım. Toplamda şu noktadan buraya kadar arkadaşlar 25 adet sık iğne yapmış olacağız. Evet, bakın 24. sık iğnem ve 25. sık iğnemi de bitirmiş oldum. Şöyle mutlaka arkadaşlar elinizde fon verin. El ütüsü yapın. Şimdi bakın 1, 2, 3. 3. sıramı da bitirmiş oldum. Sıralarda kaç adet sık iğne var diyen arkadaşlarımız için de gelin bir tekrar yapmış olalım arkadaşlar. 27 adet zincirle başladık. Daha sonra ne yaptık? Hemen ilk kısmı arkadaşlar 3 sık iğne birden yaptık. Sonra 25 sık iğne yaptık. Tekrar 3 sık iğne birden 25 sık iğne yaptık ve ilk sıramızı bitirdik. Birinci sıramızda arkadaşlar toplamda sık iğne sayımız
56 adet sık iğne elde ettik ilk sırada. İkinci sırada arkadaşlar arttırmalarımızı devam ettik. Başta ve sonda 3'er tane arttırma yaptık arkadaşlar. Ve ikinci sırada da toplamda 62 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi arkadaşlar 3. sırada da yine bakın arttırmaları 3'er tane başta ve sonda olmak üzere arttırma yaptık. 3. sırada da toplamda arkadaşlar 68 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi taban kısmında devam ediyoruz arkadaşlar. 4. sıramıza başlıyoruz. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi tekrardan bu noktaya takıyorum. Şimdi burada arkadaşlar arttırmaların üst üste gelmemesi için farklı bir teknik uygulayacağım. Burada bir sık iğne yaptıktan sonra yanındaki gelen ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Ve köşede ilk arttırmamı yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Bir sonra gelen ilmeğe bir sık iğne. 2 tek yaptım yani. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. Aynı ilmeğe 2 sık iğne birden. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Bir sonraki gelen ilmeğe çift batıyorum. En son kalan ilmeğime de tek yapıyorum. Bir tane sık iğne. Dolayısıyla arkadaşlar bakın baştaki buradaki ile birlikte de 2 tane sık iğne olmuş oldu. Bir tek yaptım. Çift. 1 2 tek. Bir çift. 2 tek. Bir çift. Bir tekle bitirmiş oldum. Toplamda yine bu kısımda 3 tane arttırma yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen bu noktada bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar yerleştiriyorum. Diğer arttırmaların olduğu kısma gelene kadar mavi ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar arkadaşlar her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Toplamda aralarda 25 adet sık iğne sayımızı yine koruyoruz. Evet, mavi ilmek belirleyicimin oraya geldim yine. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın bu noktada yaptığım işlemi yine aynı burada yapacağım. Çünkü aynı sıradayım. Bir tek yaptım. Şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum. Çift sık iğne yapıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğine bir tek. Yanındaki ilmeğe bir tane daha. 2 tane ayrı ayrı tek yaptım. Şimdi hemen yanındaki ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne birden yapıyorum yani. Evet, yanındaki ilmeğe tek batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındaki ilmeğe yine bir tek batıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğe çift batıyorum. 2 sık iğne birden yapıyorum. Son kalan ilmeğe bir tane tek yapıyorum. Ve böylelikle bakın arkadaşlar buradaki tekle birlikte burada bir tane tek olmuş oldu ve orantılanmış oldu. Ne yaptık? 3 tane arttırma yapmış olduk. Tek, çift, 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, yine bir tane tek yaptık. Şimdi devam ediyorum. Yeşil ilmek belirleyicimi çıkardım. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrardan takıyorum arkadaşlar. Şimdi 4. sıramı da tamamlayacağım. Pembe ilmek belirleyicimi hatırlayalım. Sıranın başıydı arkadaşlar. Bu noktaya 25 adet sık iğne yapacağız. Her bir ilmeğe bir sık iğne. Böylelikle arkadaşlar 4. sıramızı da tamamlamış olacağız. 4. sıramı da tamamladım arkadaşlar. 4. sıramda da toplamda 74 adet sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi taban kısmında son sıramdayım. 5. sıradayım. Hemen bir tane sık iğne yaparak ilk arttırmalarıma başlayacağım burada. Hemen ilmek belirleyicimi de takıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha 2. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. 3 oldu. Yanındaki ilmeğe arkadaşlar çift batıyorum. 2 sık iğne birden yapıyorum yani. Ne yaptık? 3 tek 1 çift yaptık arkadaşlar. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki ilmeğe batıyorum.
Bir sık iğne daha yapıyorum. 2. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3. 3 tek yaptım. Yanındaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Çift yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane sık iğne birden yapıyorum. Devam ediyorum. Yine arkadaşlar 3 tane ayrı ayrı sık iğne yapacağım. Yani 3 tek olacak. 2 ve 3. Bakın 3 ayrı ilmeğe birer tane sık iğne yaptım. Sonuncu ilmeğe çift batıyorum. Ve böylelikle arkadaşlar bu kısımda da 3 tane artırma yapmış oldum. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift. Devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar takıyorum. Ve arkadaşlar bakın mavi ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar, yani diğer baştaki arttırmaların başlangıcına kadar arkadaşlar her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Toplamda aralarda 25 adet sık iğne sayısını koruyorum. Evet, mavi ilmek belirleyicinin olduğu kısma geldim. Çıkartıyorum. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi bu noktada bakın bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. 3 tane ayrı ayrı sık iğne yaptım. Bir sonraki gelen ilmeğe çift batıyorum. 2 tane sık iğne birden yapıyorum yani. Evet, 3 tek bir çift yaptım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Bir sonraki gelen ilmeğe yine bir sık iğne yapıyorum. 3 tane ayrı ayrı tek yaptım. Yanında gelen ilmeğe çift batıyorum. Yani bu noktada da yaptığım işlem arkadaşlar 3 tek bir çift. 3 tek bir çift işlemini 3 defa tekrarlamış oluyorum. Bakın son arttırmamı yapacağım. Şimdi bir sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne daha. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne daha. Ayrı ayrı 3 tane tek yaptım. Şimdi sonraki gelen ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Böylelikle arkadaşlar bu noktada da 3 tane arttırmamızı yapmış olduk. Şöyle elimizle mutlaka el ütüsü yapalım. Şimdi yeşil ilmek belirleyicimi de çıkartıyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar takıyorum. Ve pembe ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 2 ilmek belirleyicimin arasında arkadaşlar 25 adet sık iğne sayım olacak. 5. sıramı da tamamladım. Sıramı bitirdim. 5. sıramın sonunda da 80 adet sık iğneye ulaşmış oldum. Böylelikle taban kısmımız bitti. Bu noktada tabana şöyle bir buharlı ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artık arkadaşlar şu arttırmalar kısımlarında takılan ilmek belirleyicilerle bir işimiz kalmadı. Bunları çıkartabilirsiniz. Taban kısmımızı bitirdik çünkü. Bunlar arttırmaların yerlerini bize belli etsinler diye taktığımız belirteçlerdi. Şimdi bu pembe ilmek belirleyicim sıra başı olduğu için onu çıkartmıyorum. Bu noktada şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve örgümü şöyle hafiften çeviriyorum. Örgümün şöyle arpacık arpacık görünen kısımları var. Şuralardan bahsediyorum. Şimdi buraların bir bize bakan ilmeği var. Bir de arka kısımda kalan ilmeği var arkadaşlar. Bizler arka kısımda kalan ilmeğin tekini alıyoruz. Tığımdan geçiriyorum. Tığıma bir tane daha ilmek alıyorum arkadan. Bakın tığımın üzerine 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Tekrarlayalım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım.
arka kısımda kalan, bakın normalde şöyle batıyorduk. Bu sefer arkadaşlar şöyle tek ilmeğine batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek oldu. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Buna yarım trabzan diyoruz biz arkadaşlar. Bilmeyenler için de tekrarlamış olalım. Bakın tığımın üzerine ilmek aldım. Alttan normalde şöyle batıyorken böyle batmıyorum. Arkada kalan ilmeğe batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmek oldu. Üçünü birlikte örüyorum. Ve hemen bakın sıramın başını belli etsin diye ilmek belirleyicimi de takayım buraya. Bu şekilde arkadaşlar tüm sırada arka ilmekleri alarak örüyoruz. Böyle her bir ilmeğe bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Ve çantamızın duvar kısmını böylece örmeye başlıyoruz. Taban kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi çantamızın duvar kısmını örüyoruz. Bakın şu an yanlara geçtim. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Arka ilmeği alıyorum. Geçirdim. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte çıkardım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yarım trabzanlara devam edelim. Sıra sonunda arkadaşlar toplamda 80 adet yarım trabzan elde etmiş olmamız gerekiyor. Tabanımızın en son ölçüsü ne oldu? Hemen onu da size vermek istiyorum arkadaşlar. Çok pardon. Hemen şöyle ölçelim. Tabanımızın buradaki ölçüsü 24 santim. Eni de bakın 8 santim arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Yarım trabzanlarımızı örmeye. Evet, duvar kısmında arkadaşlar ilk sıramda bitmek üzere. Hemen ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Ve son yarım trabzanımı yapıyorum. Şimdi dostlar herhangi bir ilmek kaydırma vesaire yapmadan direkt devam edeceğim. Tekrardan tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve bu sefer bakın her iki ilmeği birden, yani normalde nasıl alıyorsak o şekilde alarak örmeye devam ediyorum. Bakın her iki ilmeği birden batıyorum. Normal bir şekilde örüyorum. Yani biraz önce tabandan çıkarken tek bir lobdan, arka lobdan alarak örüyorduk. Şimdi arkadaşlar normal bir şekilde örerek devam edeceğim. Şimdi bu noktada tekrar ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. En azından sıramın başını sonunu belli etsin diye. Herhangi bir ilmek kaydırma yapmadım. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Çanta zaten detaylı bir çanta. İlmek kaydırma yaparak çok kafanızın karışmasını istemedim. O yüzden direkt arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Batıyorum boşluğa. Yarım trabzanların arasındaki boşluğa. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Yine yarım trabzan yapıyorum. Duvar kısmında yarım trabzanlarla 4 sıra öreceğiz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane yarım trabzan yapa devam ediyoruz. Yarım trabzanların arasındaki ilmeklere batarak gidiyoruz. Çünkü artık duvar kısmımıza çıktık. Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra daha öreceğiz. Spiral bir şekilde gittiğimiz için zaten herhangi bir ilmek kaydırma vesaire yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt böyle döne döne ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bakın yarım trabzanlarımı bitirdim. Hemen buranın size de santim olarak ölçüsünü vermek istiyorum. Ortalama 6 santim kadar taban kısmından sonra 1, 2, 3, 4 sıra arkadaşlar yarım trabzan örmüş olduk. Şimdi bu noktada bakın en sonki yarım trabzanımı da yaptım. Bir tane sık iğne yapacağım. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, bir sıra sık iğne sıramı da tamamladım. Bakın son sık iğnemi yapıyorum şimdi. Şimdi bu noktada arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağım. Sık iğnelerin üzerine de bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. İlmek kaydırma neydi? Hemen öğrenelim. Bakın arkadan bir tane ilmeğimi çıkartıyorum.
Üzerine almadan ilmeğimin arasından geçiriyorum. Tekrardan bakın bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmeğin arasından, tığımdaki ilmeğin arasından bu şekilde geçiriyorum. Bu tekniğe ilmek kaydırma tekniği diyoruz. Bakın bu şekilde hemen bir sonraki ilmekten batıyorum. Arasından ilmeğimi geçiriyorum ve tığımın içindeki ilmekten bu şekilde geçiriyorum. Tekrar yapalım. İlmeğimi aldım. Bakın herhangi bir üzerine almadan direkt tığımın arasından geçiriyorum. Bu noktada ilk ilmeğinizi birazcık bu şekilde gevşek bırakırsanız rahat yaparsınız. Sıkı olursa ilmeğiniz hem çantada büzme yapar hem de kolay geçiremezsiniz ilmeği. Bakın bu şekilde arasından geçirerek bir sıra ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir önceki sırada sık iğne yapmıştık arkadaşlar. 80 adet sık iğne elde etmemiz gerekiyordu. Şimdi bu sırada da bir sıra ilmek kaydırma yapacağız. Burada da 80 adet ilmek kaydırma elde etmemiz gerekecek. Bakın bir sıra boyunca ilmek kaydırmalarımı tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonunda bakın bu şekilde gözüküyor. En son yine bakın ilmek kaydırmayla bitirdim. Şimdi bu noktada dikkat etmenizi istiyorum. Buralarda ilmek kaydırma yaptığımız kısım var. İç kısımlarda da bakın sık iğne yaptığımız bölüm kaldı. Biz şu anda bir üst sırayı modelimizi çıkarken ilmek kaydırmalarla hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Yani en sonki sırada ilmek kaydırma yaptığımız yerle hiçbir işimiz olmayacak. Bu bir önceki sırada bakın hatırlayın şöyle sık iğneler yapmıştık. Bakın şuralarda dişleri gözüküyor. Bakın şuralar bir önceki sırada yaptığımız sık iğneler. Şöyle bakın. Şurada son sırada yaptığımız ilmek kaydırma. Bizler burada modelimizi çıkarken ilmek kaydırma sırasından değil de bir önceki sırada bakın zaten bu sık iğneler daha önde duruyor. Bu sıralara işlemimizi yapacağız. Şimdi bu noktada zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve şöyle örgümü çeviriyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğe batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın üzerine almadan ilmeğimin arasından çıkartıyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Şöyle ipliğim arkada kalsın. İpliğimi çevirdim. Şimdi bu noktada şöyle zincirimi de şöyle tutuyorum. Elimle form veriyorum. Bakın 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğe battım. Şimdi bu noktada ilk zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Çıkartıyorum ilmeğimi arkadan. Tığımda 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkıyorum. Tığımın üzerine bir tane daha ilmek alıyorum. Bu sefer 3. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken bakın ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Bakın ilk örneğimi yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Zincir çekeceğim. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 adet zincirimi çektikten sonra alttan sayıyorum. Sık iğnelerimi sayacağım. 1 2 3 4 5. sık iğneyi buluyorum. Bakın arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yaparak buraya tutturuyorum. Şimdi bu noktada burada yaptığım bakın 4 tane zincir çektim. Burada yaptığım zincirlerin üzerine örerek devam edeceğiz. İlmeğimi şöyle birazcık gevşek bırakıyorum ve ilk zincirime bakın ilk zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte çıkıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Bu sefer ikinci zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken üçünü birlikte çıkartıyorum.
Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Bakın böylelikle ikinci örneğimi de yapmış oldum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5. ilmeğime batıyorum. 5. sık iğneme batıyorum. Dikkat. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Bakın ilmek kaydırmayla tutturuyorum. Hafiften ilmeğimi serbest bırakıyorum. İlk zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Bu sefer ikinci zincirime ne yapıyorum? Yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte çıkıyorum. Şimdi tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Bu sefer üçüncü zincire batıyorum. Çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Yine devam. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. sık iğneyi buluyorum. Bakın. Şöyle 5. sık iğneyi buluyorum. Alttan şöyle ilmek kaydırma yaparak buraya sabitliyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Zincirleri örmeye başlayacağız. Hemen ilk zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkinci zincirime yarım trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi üçüncü zincire batıyorum. Bu noktada ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Bakın arkadaşlar, örneklerim oluşmaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şu noktaya gelene kadar, bu noktaya kadar devam edelim. Burada size nasıl yapıldığını tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 ve 4 zincir. Alttan sık iğnelerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5.'yi buluyorum. 5. sık iğneye ve bu şekilde arkadaşlar batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi zincirlerimin üzerlerine başlayacağım. İlk önce sık iğne ile başlıyorum. Sonra arkadaşlar ikinci zincirime yarım trabzan. Üçüncü zincirime ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir yandan da mutlaka şöyle elimizde el ütüsü yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek devam edelim. Evet bakın arkadaşlar, ilk örneğimi yaptıktan sonra bakın bir sıra boyunca aynı şekilde gittim. Şimdi şu noktada 1, 2, 3, 4 ve bakın 5. ilmek burada tam denk geliyor arkadaşlar. 80 tane sık iğne sayımız olduğu için ve biz beşerli bunu yaptığımız için tam tamına denk geliyor. Bakın bu noktada şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Alttan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve bakın tam şuraya denk geliyor. Hatırlayalım. İlk zincir 7 tane zincir yaptığım kısma. Şimdi bu noktaya batıyorum. İlmek kaydırmayla ilmeğimi arasından geçiriyorum. Ve başlıyorum. Yine aynı işlemleri yapmaya. Bakın nasıl yapacağız. İlk önce sık iğnemi yapıyorum ilk zincire. İkinci zincire ne yapıyorduk? Yarım trabzanımızı yapıyorduk. Üçüncü zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Bakın örneğimizi yaptık. Şimdi peki burayı nasıl birleştireceğiz? Burayı şu şekilde arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 şöyle 3. zincire batacağım. Çok pratik bir şekilde birleştireceğiz. Aynı Lego'nun parçaları gibi. Bakın arkadaşlar, bulmacamız tamamlanacak.
Şimdi bakın çantamızın örnek kısmında ilk sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sıradan devam edeceğiz. Dilerseniz bir de şuralardan kaç tane yapmışız üçgenlerden hemen onu da size söylemiş olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adet arkadaşlar. 80 tane sık iğnemiz olduğu için ve beşerli beşerli atladığımız için 16 tane de üçgenimiz olmuş oldu. Şimdi bu noktadan devam ediyorum. 7 tane zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3. Başlangıçlarda 7 zincir arkadaşlar. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi şu noktayı dönüşte yapacağımız için şurayı atlıyorum. Buradaki arkadaşlar tam bir tane zincir vardı ya, hatırlayalım. Oraya batıyorum. Zincirin ortasına ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi işlemlerimi aynen şekilde de tekrar devam edeceğim. İlk zincirime sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkinci zincirime yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncü zincirime, hatırlayalım, ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Şimdi başlangıcımı yaptım. Başlangıcımı yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Şimdi tekrar bakın boşluktaki zinciri buluyorum. Buraya batıyorum. İlmek kaydırmayla bu zincirimi buraya sabitliyorum. Sabitleme işlemimi yaptıktan sonra ilk gelen zincirime sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aynı işlemlerimi, yani üçgenimi yapmaya başlıyorum. Üzerine alıyorum. İkincisine yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncüsüne arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. Yani tığımda 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Bu şekilde, bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 2, şöyle 3 ve 4. 4 zincir. Bakın alttaki zincirin tam ortasına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sonra ilk zincirime sık iğne. İkincisine yarım trabzan. Üçüncüsüne ikili trabzan. Ve üçgenimi tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıradaki üçgenleri de bu şekilde yapıyoruz. 4 zincir, ortadaki bir zincire ilmek kaydırmayla yap ve üçgeni yapmaya başla. Bu şekilde bütün çevreyi dolanacağız. Şu noktaya geldiğimiz zaman tekrar size bitişleri göstereyim. Evet, şimdi çantamızın bakın arkadaşlar ikinci sırasında tamamlamak üzereyiz. Son üçgenimizi yapacağız. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktada bir tane şu noktaya batıyorum. Bir de arkadaşlar alttaki zincir kısmına batacağım. Arkadan ilmeğimi çekiyorum. Ve bu noktada bakın bir tane üstteki zincirden battım. Bir de alttaki zincir boşluğundan battım. Hemen üçgenimi yapmaya başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Battım. Bir yarım trabzan. Üzerine alıyorum. Üçüncü zincire battım. İkili trabzan yapıyorum. Ve daha sonra bakın bu noktada arkadaşlar zincirimizin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ve böylelikle buradaki üçgen kısmı da yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. Bu noktada şöyle bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Tam ortaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çekiyorum. Ve bakın tam
orta noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla buraya sabitliyorum. Daha sonra zincirimin üzerine üçgen yapmaya başlayacağım. İlk zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. İkinci zincire batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın üçüncü zincire batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle arkadaşlar ilk üçgenimi yapmaya başladım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve bakın alttaki zincirimin boşluğuna batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Ve tekrardan üçgenimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. İlk zincirime batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yapacağım. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkıyorum ve ikinci üçgenimi de yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın yine zincire batacağım ortasına. Bu şekilde arkadaşlar 3. sırayı da tamamlayalım. Sıra sonunu yine birlikte yapalım. Evet, bakın arkadaşlar 3. sıramda da sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekmiştim. Devam ediyorum. 2 3 4 zincir çektim. Bakın tam dip noktasına batıyorum ve ilmek kaydırmayla burayı sabitliyorum. Şimdi tekrar bakın ilk zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Üçüncü zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. 2 defa da çıkıp bakın ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın buradaki zincirimin tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve burada da birleştiriyorum. Bu noktada bir tane daha ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. Kolaylık olması adına. Tam orta noktaya geldim. Şimdi 4. sıraya başlıyorum. 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir çektikten sonra bakın tam orta noktasındaki zincire batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi zincirimin ilk zincirine bir sık iğne, üzerine alıyorum. İkinci ilmeğime yarım trabzan, üzerine alıyorum. Üçüncü ilmeğime ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk üçgenimi tamamlamış oldum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Üçgenlerimin arasındaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar başlıyorum yine zincirlerimin üzerine örmeye. İlk zincirime bir sık iğne, üzerine alıyorum. İkinci zincirime yarım trabzan, üçüncü zincirime ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4. sırada da tüm çevreyi dolanacağım. Tekrardan bitişi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın 4. sıramdayım ve son üçgenimi yapacağım. Bir tane zincir çektim. Devam ediyorum. 2 3 ve 4. Hemen bakın şuradaki dip noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum zincirimi. Şimdi zincirimin ilk gelen zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkincisine yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncüsüne batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Evet.
ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini bir, diğer ikisini bir çıkıyorum. Bakın baştaki zincirimin de tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla buradan sabitliyorum. Ve böylelikle arkadaşlar 4. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi bu noktadan sonra çantamızın ön kısmındaki motif örneğini yapacağız. Burada bir tane şöyle bir üçgen yapacağız arkadaşlar. O yüzden bu noktaları da dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi üçgen örneklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Lakin arkadaşlar bakın şu anda burada arka kısımdayız. Ön kısımda üçgen modelini vermeye başlayacağız. Modelimizin ön tarafında bakın şöyle bir büyük bir üçgen var. Onu yapmaya başlayacağız. Şimdi bu noktada ilk önce önü neresi, orayı tespit edelim arkadaşlar. Ön tarafımız burası. Arka tarafımız ipliğimizin kaldığı kısım. Bunu da hatırlayın. Bakın sıramızın başladığı nokta burası olduğu için, spiral bir şekilde gittiğimiz için burası arka kısım. Arka kısımda örneğimizin üçgen modelini vermiyoruz. Büyük üçgen modelini sadece ön tarafta vereceğiz. Burada ilmek belirleyicilerden yararlanacağız arkadaşlar. Ön tarafa gelen üçgeni tespit edeceğiz. Bakın benim üçgenim burası. Başlangıç noktası buradan başlayacak. Üçgenin bitiş noktası burası. Buradan bu şekilde büyüyerek gidecek. Bu başlangıç noktamızdan 1, 2, 3 tane üçgen bir tarafta, sol tarafta 1, 2, 3 tane üçgen sağ tarafta kalmış olacak. Siz de tam bu noktayı bulun arkadaşlar. Belirteçlerle belirleyin. Şimdi devam ediyoruz. Büyük üçgen kısmımızı yapacağız arkadaşlar. Bu noktada yine 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tam orta noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla zincirimi sabitliyorum. Şimdi zincirlerime üçgen kısmımızı yapmaya başlıyoruz. İlk zincirime batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tam zincirimin ortasına batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. İlk zincirime battım. Sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar üçgenlerimizi yapa yapa şu noktaya kadar gelelim. Bakın şu zincirli kısma, yeşil ilmek belirleyicimin olduğu kısma kadar yaparak gelelim. Evet, yeşil ilmek belirleyici olan kısma geldim. Bakın arkadaşlar hemen yine zincir çekerek devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Dibindeki zincire battım. İlmek kaydırmayla sabitledim. İlk zincirime battım. Bir tane sık iğne yaptım. Üzerine bir ilmek aldım. İkinci zincirime batıyorum. Yarım trabzan. Üzerine aldım. Üçüncü zincirime batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın üçgen yaptım. Şimdi bu noktada arkadaşlar bakın bu üçgenimizin bu kısmında böyle büyüteceğiz. Buraları dolduracağız. Burada 1, 2, 3 tane üçgen olması gerek. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bir tane zincir çektim. Örgümü şu şekilde çevirdim. Tersten öreceğiz. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Şu noktaya batıyorum. Bakın. İkinci ilmeğe batıyorum. Çıkardım ilmeğimi. Tığımda 3 ilmeğim varken üçünü birlikte çıkardım. Yarım trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine bir tane ilmek aldım.
Bu sefer tam dibindeki ilmeğe battım. Arkadan çıkardım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkardım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum buradan. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde tam şu noktaya ilmek kaydırmayla bu üçgenimi de sabitliyorum. Hemen şöyle ön taraftan da size göstermek istiyorum. Bakın üçgenler yan yana gelmiş oldu. Şimdi devam edeceğim. Bu noktadan devam edeceğim arkadaşlar. İlmeğim şöyle önde kaldı ya, hemen şöyle bir tane zincir çekeyim ve ilmeğimi ön tarafa getirdim. Şimdi ilk ilmeğime batıyorum ve bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve ikinci ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 tane ilmek varken üçünü birlikte çıkartıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve en sonki noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar, üçgenimiz şekillenmeye başladı. Şimdi devam ediyorum. Artık ilmek belirleyici ile işimiz kalmadı. Çünkü kendini belli ediyor. Bakın üçgen kısım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Bakın ilk gelen boşluğdaki zincire batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi tekrar aynen üçgenimizi yapmaya başlayacağız. İlk zincirimize ne yapıyorduk? Bir sık iğne. Üzerine alıyorum. İkinci zincirimize batıyoruz. Çıkardım. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Yarım trabzan. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Üçüncü zincirime battım. Ve ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartarak üçgenimi tamamladım. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde üçgenlerimizi yapalım. 4 zincirleri çekip en son sıra sonunu yine birlikte yapalım. Çantamızın arka kısmında bakın sıra sonundayım. Sıra bitişindeyim. Hadi gelin birlikte yapalım. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve tam bakın zincirimin dip noktasına batarak sabitleme işlemi yapıyorum. Ve şimdi üçgenimi yapmaya başlayacağım. Zincirimin ilk zincirime batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkincisine yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve böylelikle bakın üçgenimi tamamladım. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktasına çektiğim zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alarak ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Ve böylelikle bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir üst sıradan devam edeceğiz. Bir taraftan da büyük üçgenimizi tamamlayacağız ön taraftan. 7 tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın ilk boşluktaki zincirime batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Şimdi üçgenimi yapmaya başlıyorum. İlk zincirime battım. Sık iğne yapıyorum. Üzerine aldım. İkinci zincirime batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Üçüncü zincirime batıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte çıkartarak üçgenimi tamamlıyorum. Bu noktada 4 tane zincir çekerek devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Hemen alttaki zincirime batarak sabitleme işlemini yapıyorum. Ve sonra arkadaşlar yine üçgenimi yapmaya başlayacağım. Buradan yapa yapa geliyoruz arkadaşlar. Şu boşluğuma gelene kadar
Devam edelim. Daha sonra bu kısmı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şu noktaya geldim. Üçgenimi büyütmeye devam edeceğim. Hemen burada 4 tane zincir çekerek devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Hemen bakın bu noktaya batıyorum. Zincirimin tam ortasına batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Ve ilk zincirime sık iğne yaparak üçgenimi yapmaya başlıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İkincisine batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Üçüncü zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Evet, bakın arkadaşlar, büyük üçgenimi yapmaya başladım. Bu noktada altta 1, 2, 3 tane üçgen yan yana yapmıştık. Bu noktada arkadaşlar 5 tane üçgen yan yana yapacağız. Şimdi ilkini yaptık. Devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu taraftan örgümün ters tarafından öreceğim arkadaşlar. Hatırlayalım. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk gelen ilmeğime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. İkinci gelen ilmeğime yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Üçüncü ilmeğime batıyorum. Arkadan çıkardım. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde bakın. Birleştiriyorum. Nereye denk geliyor arkadaşlar? Şuraya denk geliyor. Denk gelen yere ilmek kaydırmayla bu üçgenimi sabitliyorum. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve bu sefer örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bakın, ikinci üçgenimi de yaptım. Şimdi 3'e başlayacağım arkadaşlar. Bu noktada ilk zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte çıkartıp yarım trabzan. Tığımın üzerine bir ilmek. Daha sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Ve buradan ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın, üçüncü üçgenimi de tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi yine tersten öreceğiz. İlk ilmeğime battım. Bir sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Bakın, ikinci ilmeğime battım. Burada ne yapıyoruz? Yarım trabzan. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve üçüncü ilmeğime batıyorum. Çıkardım arkadan. Tığımın üzerinde 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çıkartıyorum. Yine bu noktada bakın, şöyle arkadaşlar tutuyorum. Nereye denk geldi? Şuraya. Hemen o noktada birleştiriyorum. İlmek kaydırmayla. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi gelin sayalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi sonuncu üçgenimi yapacağım. 5. üçgenimi yapıyorum. İlk gelen zincirime batıyorum. Bir sık iğne. Üzerine alıyorum. İkinciye batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve bakın arkadaşlar, üçgenimin 1, 2, 3. kısmında tamamlamış olduk. 1 üçgen, 3 üçgen, burada da 5 üçgen oldu. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar? İlk gelen boşluğumun zincirine batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum ve tekrar üçgenlerimi yapmaya başlıyorum. İlk zincirime bir sık iğne, ikincisine yarım trabzan, üçüncüsüne ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar, sıra bitişine kadar gelelim. Daha sonra bitişi yine tekrar birlikte yapalım. Evet, son bitişteyim arkadaşlar. Tekrardan bakın, ilk bir tane zincirimi çekmiştim. Devam ediyorum. 2, 3,
ve 4 zincir çektim, dibine batıyorum ve buraya ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar zincirimin üzerine örmeye başlayacağım. İlk zincirime bir sık iğne, ikinci zincirime yarım trabzan, üçüncü zincirime ikili trabzan yapıyorum ve böylelikle bu sıramda da son üçgenimi yaptım. Bakın zincirimin üst noktasından batıyorum, ilmek kaydırmayla buraya sabitliyorum. Evet arkadaşlar, hemen bakalım neler yaptık. Ön taraftan üçgenimizin 3. sırasını tamamladık. Devam edeceğiz. Üçgenimizde 4. sırayı da öreceğiz şimdi burada. En son 5 üçgen yapmıştık birbir ardına. Şimdi 7 üçgen yapacağız. Hemen başlayalım. 7 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk gelen boşluktaki zincire batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Ve bu sırada ilk üçgenimi yapmaya başlıyorum. İlk zincirime bir sık iğne. İkinci zincirime yarım trabzan. Üçüncü zincirime ikili trabzan. Şimdi bu noktada hatırlayalım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen gelen ilk boşluktaki zincire ilmek kaydırmayla zincirimi sabitliyorum ve üçgenimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şu noktaya gelene kadar devam edelim. Sonra üçgenimizin 7 tane olan üçgen kısmını birlikte yapalım. Evet, ön taraftaki büyük üçgenimize geldik. Hemen devam ediyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bakın hemen zincire batıyorum. Alttaki zincire ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Şimdi zincirimin üzerine örmeye başlıyorum. Üçgen yapacağım. Bir sık iğne, ikincisine yarım trabzan, üçüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın bu noktada arkadaşlar başlıyoruz. 7 tane üçgen yapacağım, tamamlayacağım şuraya kadar. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum ve örgümün tersini çeviriyorum. İlk gelen zincirime bu sefer sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkincisine yarım trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Üçüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Nereye denk geliyor arkadaşlar? Bakın tam şu noktaya denk geliyor. Hemen oraya yaptığım üçgenimi de sabitliyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sefer örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Hemen üçgenimi yapmaya başlıyorum. İlk zincirime bir sık iğne. İkincisine yarım trabzan. Üçüncüsüne ikili trabzan. Bu da tamam. Bir zincir çekiyorum. Örgümün tersini çeviriyorum. Şimdi arka kısımdan başlıyorum. İlk zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. İkincisine yarım trabzan. Üzerine alıyorum. Üçüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. Hemen bakın şu şekilde tutuyorum. Nereye denk geldi? Buraya arkadaşlar. Hemen bu noktaya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4.
ne yapacağız? 5, 6 ve 7. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Zincirimi çekmiştim. İlk gelen noktaya bir sık iğne. Üzerine alıyorum. İkincisine batıyorum. Yarım trabzan. Üzerine alıyorum. Üçüncü ilmeğime batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümün tersini çeviriyorum. İlk gelen boşluğuma bir sık iğne. Üzerine aldım. İkincisine yarım trabzan. Üzerine aldım. Üçüncü noktaya ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle bakın. Tutuyorum. Nereye denk geldi? Hemen oraya, şu noktaya sabitliyorum ilmek kaydırmayla. Bir zincir çekiyorum ve ön tarafa geçiyorum. Hadi gelin hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Süper. Bakın çok da güzel bir görüntü oluştu. Şimdi son üçgenimizi yapıyoruz bu noktaya. İlk zincirime bir sık iğne. Üzerine aldım. İkincisine yarım trabzan. Üzerine aldım. Üçüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın üçgenimi tamamıyla bitirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve bakın şu noktaya batıyorum. Sabitliyorum ve üçgenlerimi yapmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Evet bakın son bitişe geldim arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Şöyle batıyorum. Arkadan sabitleme işlemini yapıyorum ilmek kaydırmayla. Şimdi tekrar üçgenimi bu noktada örmeye başlıyorum. Bir sık iğne. Daha sonraki ilmeğe yarım trabzan. Üçüncü zincirime de ikili trabzan. Hemen bakın buradaki zincirimin tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi tekrar hemen 7 tane zincir çekerek sırama başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zincirime batıyorum ve sıramı başlatıyorum arkadaşlar. Üçgenlerimi yapmaya başlıyorum. Bu noktada sık iğne, yarım trabzan, 3. zincirimi ikili trabzan yapıyorum. Sonra 4 zincir çekiyorum tekrar. Orta noktaya batıyorum ve üçgenlerime devam ediyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar üçgenlerimi yapacağım. Şu noktaya kadar üçgenlerimi yapayım. Buradaki kısmı tekrar göstereyim. Çünkü burada artık normal bir şekilde aşağı sıralarda nasıl yapıyorsak üçgenlerimizi burada da öyle yapacağız arkadaşlar. Bir sırada toplamda 16 tane üçgenimiz oluşacak. Bu artık son sıramız üçgen modelimizde. Şu kısmı belki anlayamayabilirsiniz. O yüzden burayı da göstermek istiyorum size. Şuraya kadar üçgenlerimizi yaparak gelelim. Bundan sonrasını birlikte yapalım. Evet bakın burada bir tane üçgenimi yaptım. Şimdi bu kısma geldim. Aralarında boşluk olarak üçgenlerimize devam edeceğiz. Yani şuradaki sıraları nasıl yaptıysak 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Şimdi bu noktada arkadaşlar bir tane üçgen atlayacağım. Bakın diğer üçgenin tam böyle orta noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Şu ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bakın bir tane üçgen atladım. Yanındaki üçgenin tepesine battım. Bu noktada tekrar üçgen yapıyorum. İlk zincire bir sık iğne. İkinciye yarım trabzan. Üçüncüye ikili trabzan. Şimdi tekrardan 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane üçgen atlıyorum. Diğer gelen üçgenin tam tepe noktasına batıyorum ve ilmek kaydırmayla sabitliyorum.
Bu noktada şimdi de zincirlerimi arkadaşlar yine üçgen yapacağım. Sık iğne, buraya yarım trabzan, üçüncüye ikili trabzan. Ve bakın üst noktasında boşluklarla üçgenler oluşturuyorum yine. 1 2 3 4. Bir üçgen atladım. Yanındaki üçgenin tepe noktasına battım. Sabitledim ve üçgenimi yapmaya başlıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar bakın, bir üçgen zaten burada atladım. Diğerini de artık zincirlere dönüyorum. Zincire sabitliyorum. Ve burada üçgenimi yapmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar aynen devam. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şu noktaya gelene kadar. Artık üçgenlerimiz tamamıyla bitmiş oldu. Bir sırada yarım trabzan yapacağız. Bitişleri ve başlangıcını göstereyim. O kısma kadar örerek devam edelim. Evet arkadaşlar bakın, son sırama geldim. 4 zincir çektim ve bu noktada sabitledim. Üçgenimi yapmaya başlıyorum. Şimdi bu noktada bakın, zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın, artık üçgenlerimiz tamamıyla bitmiş oldu. Ön taraf bu şekilde, arka taraf bu şekilde. Şimdi bir üst sıradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sırayı yarım trabzan örerek ilerleyeceğiz. Şimdi bu noktada dikkat etmenizi istiyorum. Üçgenlerimizi örerken soldan sağa doğru gittik. Şimdi yarım trabzanlarımızı örerken arkadaşlar normal bir şekilde öreceğiz. Sağdan sola doğru gideceğiz. Şimdi bu noktada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tam dibine batıyorum. Ve bir tane yarım trabzan yapıyorum. Buradaki zinciri de sayacağım arkadaşlar yarım trabzandan. Sadece başlangıç noktası için geçerli. Ne oldu? 2 tane yaptık. Tığımın üzerine aldım. Yanındaki boş bulduğum yere battım. Çıkardım. Üçünü birlikte çıkardım. Ne oldu? 1, 2, 3. Üzerine aldım. Yanındaki yere battım. Çıkardım. Ve yarım trabzan yaptım. Üzerine aldım. Battım. Çıktım. Yarım trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde bir üçgenin tepesinde hemen hemen 5 tane yarım trabzana denk gelmiş oldu. Üzerine alıyorum arkadaşlar. Tekrardan bakın, buradaki zincire batıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum ve bu sefer başlıyoruz. Hemen şu noktaya batıyorum. Bir yarım trabzan da buraya. 2 şuraya batıyorum. 3 yanındaki boşluğa 4 ve yanındaki boşluğa 5. Yani arkadaşlar her bir üçgenin tepesine zincirle birlikte, ortadaki zincirle birlikte 5 tane yarım trabzan gelecek. Toplamda bu şekilde sıra sonunu bitireceğiz. 16 tane üçgenimiz olduğu için ve her üçgenimizin tepesine de 5 tane yarım trabzan denk geldiği için arkadaşlar hatırlayalım, 80 yarım trabzana tamamlayacağız. Aşağıda da hatırlarsanız 80 tane yarım trabzanımız veya sık iğne sayımız vardı. Sıra sonuna kadar gelelim, son bitişi birlikte yapalım. Evet, yarım trabzanlarımızı da bitirdik. Bakın şimdi son bitişi nasıl yapacağız? Gelin bakalım. Şöyle tutuyorum. Baştaki zincir yaptığım kısmın tepe noktasına batıyorum. Arkadan bir ilmek çıkartıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yani üzerine almadan direkt ilmeğimden geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar iplik bırakacağım. Bunu içerisinden gizleyeceğim çünkü. Burada artık ipliğimi kesiyorum. Ve böylelikle arkadaşlar bakın, çantamızın ana parçasını tamamlamış olduk. Şimdi bir sap kısmı kaldı. Bu noktada ben ipliğimi şöyle içeriye gizleyeceğim. Bakın bu şekilde de gizleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bir iğne yardımıyla veya tığınızla ipliği bu şekilde iç kısmından yürütüyoruz arkadaşlar.
Bilmeyen arkadaşlarımız için de şöyle kısaca bir göstermiş olayım. Videoları hiç bilmeyen arkadaşlarımıza örmesi açısından detaylı bir şekilde anlatıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi dostlar çantamıza bir buharlı ütü yapacağım. Şöyle bir miktar, yapabildiğim kadar iç tarafından ve dış tarafından buharlı ütüyle ütü yapacağım. Normal ütüyle ütülerseniz mutlaka bir tülbent koyun arkadaşlar. Çantamızın sap kısmı ile devam edelim. Çantamızın sap kısmı için şöyle öncelikle arkadaşlar dikiş için bir miktar iplik bırakıyorum uç kısımda. Sonra bu noktada bir tane kilit işlemi yapıyorum. 83 adet zincir çekeceğiz arkadaşlar. Zincir çekerken bir yandan da elimizle de zincirlerimize bu şekilde el ütüsü yapıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar 83 adet zincirimi çektim. Hemen bu noktada uzunluğunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Zincir uzunluğu arkadaşlar yaklaşık olarak 67 santim. Şimdi zincirimin üzerine sık iğneler geçeceğim. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne yapacağım. Sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda toplamda 82 adet sık iğne elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Arkada gelen ilk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra yine her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Ve böylece bu sıranın sonunda sap kısmımı da, çanta sap kısmımı da bitirmiş olacağım. En son arkadaşlar yine uzunca bir iplik bırakıp ipliğimi keseceğim. Şu noktaya bir tane de düğüm atabilirsiniz sökülmemesi adına. Saplardan 2 adet olacak arkadaşlar. Bir tane daha verdiğim sıra sayılarında yapalım. Yani 2 sıra sık iğne yapacağız. Böylece sap kısmımızı da tamamlamış olacağız. Bitmiş sap ölçüsünü de hemen size vermek istiyorum. İğne arkadaşlar ortalama olarak 2 santim. Boyuna gelin bakalım. Boyu da sık iğnelerle birlikte arkadaşlar ortalama olarak 60 santim. Evet arkadaşlar, bakın 2 sapımı da bitirdim. Şimdi çanta saplarını iç taraflardan şu kısımlara dikişini sağlayacağım. Dikişlerini şöyle yapacağım arkadaşlar. Büyük üçgenin tam ortalayacağız. Bu şekilde kenarlardan dikeceğim. Hatırlarsanız iplik bırakmıştım. Bir iğne yardımıyla kendi ipiyle arkadaşlar kupları iç taraftan güzel bir şekilde dikiş işlemini yapacağız. Şimdi dostlar bir ucunu buraya dikeceğiz. Bir ucunu bu noktaya dikeceğiz. Şu şekilde. Diğer çanta sapımızı da arka kısmından aynı benzer yerlere denk gelecek şekilde arkadaşlar bu şekilde dikişlerini sağlayacağız ve çantamızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar, çantamı tamamıyla bitirdim. Şimdi ben kullanma işlemine geçtim. Dilerseniz sizler kullanma yapmadan direkt çantanızı kullanabilirsiniz. Bakın en son çantamızın sapını dikmiştik birlikte. Daha sonra ben çantama kullanma işlemi yapmaya başladım. Çantamın biraz daha tok durmasını ve daha uzun ömürlü olmasını istediğimden dolayı kullanma işlemiyle alakalı nasıl yapılır, şapkalarda ve çantalarda nasıl yaparsınız çok detaylı bir şekilde kanalımda anlattım arkadaşlar. Bağlantı linkini hem açıklamalara hem de üst tarafa link olarak bırakacağım. Tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz ama bu videoda da kısaca anlatmış olayım. Kullanma işlemi için arkadaşlar ben beyaz tutkamla yapıyorum. Kumaş tutkal olarak da satın alabilirsiniz. İyice seyreltiyorum suyla. Bakın bu şekilde
İyice suyla seyreltiyorum. Beyaz topaklanma kısmı kalmayacak arkadaşlar. Kalırsa üzerinde lekeler oluşur çünkü. Mutlaka yedirmemiz lazım onları. Bakın taban kısmında uyguladım. Sadece tabanda da uygulayabilirsiniz. Daha sonra bakın bir fırça yardımıyla ya da bir fısfısın içine koyarak bu şekilde çantamıza yediriyoruz. Tamamıyla yaptığım işlem bu kadar arkadaşlar. Çanta saplarına da uygulayacağım. Hem bu şekilde çantamın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağım. Hem de esnemesini de önüne geçeceğim. Şimdi arada sırada ışıkla alakalı farklı size gelebilir ekranda. Ben bu videoyu birkaç gün içinde çektim arkadaşlar. Yani şu an mesela akşam saatleri, sabah çektiğim çekimim ise gündüz saatleriydi. O yüzden ışık farkı olacaktır. Affola bu konuda. Evet, şöyle arkasını da çeviriyorum. Bakın bu şekilde kolalama işlemini yapıyorum. Dediğim gibi sizler direkt kullanabilirsiniz de. Çok da fazla ıslatmıyorum aslında. Bir miktar üst taraflarına sürüyorum. Şimdi kolalama yapınca arkadaşlar çantanızı nasıl bırakırsanız o şekli alacağı için mutlaka elinizle şekil verin. Şöyle ben çanta saplarına elimle şekil vermek istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar kurumaya bırakacağım ve böylelikle çantamı bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, kolalama işlemini de yaptıktan sonra bakın çantam tamamıyla kurudu ve bitti. Hemen şöyle gün ışığında size görüntüsünü de göstereyim. Çok şık, çok güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi oldu diyebilirim. Sizler de bakın dilerseniz kolalama yaparak, dilerseniz daha sonra kolalama yaparak kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, illaki kolalama yapmak zorunda değilsiniz ama bakın kolalama işlemi çantamızın yapısını sertleştirdi ve ömrünü uzattı arkadaşlar. Evet, böylece bir projenin daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.